Deneyimcinin ismi Tricia B. Paylaşımda bulunduğu zaman 25 Ağustos 2016. Olağanüstü ölüm ötesi deneyimi. Ölüm anımı hayatımın en büyük hediyesi olarak görüyorum. Ancak acil serviste saf ve dizginlenemez bir panik içinde ciğerlerimden fırlayacak kadar yüksek sesle çığlık attığımı duyan herkes, 24 saat sonra ahiretin harikası ve huzuruyla dolacağıma inanmazdı. Austin 10K koşusuna giderken trafik kazasında kafa kafaya bir çarpışma yaşadım. Sırtımı birkaç yerden kırdım ve birkaç iç yaralanma geçirdim. O zamanlar sağlık sigortam yoktu ve bir cerrahın benimle ilgilenmesi için 17 saat beklemek zorunda kaldım. Ağrı kesici veya acıyı uyuşturacak bir şeyim yoktu. Ameliyat sırasında bedenimden çıktım ve tam bir NDE deneyimi yaşadım. Muhtemelen en kararlı ateist dışında hiç kimse, ölümden dönme deneyimimin başlangıcında benden daha fazla şaşıramazdı. Bedenimin dışındaki ilk anlar heyecan verici ve elektriklendiriciydi. Ruhum, varoluşun fiziksel olandan daha fazlası olduğunu fark ederek biraz dans etti. Kendimi yeniden bir çocuk gibi hissettim. Sonrasında ne olacağını görmekten mutluydum ve ruhsal bedenimin özümü koruduğuna sevindim. Yine de masadaki fiziksel bedenim konusunda biraz endişeliydim. Radyoda rahatlatıcı bir müzik çalıyordu ve sırtımda uzun, kanlı bir kesi vardı. Ameliyat, özellikle 360 derecelik bir bakış açısından hayal ettiğimden daha vahşi ve kanlı görünüyordu. Doktorları ve tüm odayı aynı anda, göz kırpmadan veya gözlerime güvenmeden görebiliyordum. Orada doktorlar, hemşireler, cerrahi teknisyenleri, anestezistler ve diğerleriyle birlikte odada her şeyin bedenle birlikte ölmediğini fark ettiğimde inanılmaz bir sevinç ve şok hissettim. Bir an sevinçten uçtuktan sonra gördüğüm en zeki varlıklardan ikisini fark ettim. Yaklaşık 8-9 metre boyunda, androjen, uzun omuz hizasında saçları olan ve katı formdan ziyade ışıktan oluşan çok büyük varlıklardı. Onlara melek diyorum çünkü onlar için başka bir terim bulamıyorum. Bu melekler ek bir gerçekliğin parçasıydı ve bir rüyaya hiç benzemiyordu. Binlerce rüya gördüm ve bu an hayatım boyunca uyanık olduğum herhangi bir andan daha gerçekti. İnsanlar her zaman meleklerin nasıl göründüğü hakkında daha fazla şey bilmek isterler. Kanatları var mıydı? Giysileri var mıydı? Kaç tane? Melek olduklarını nasıl bildin diye sorarlar. Bu iki varlığın geleneksel İncil anlamıyla melek olduğunu bilmiyorum. Sadece onları, varlıkları bana tarifsiz bir huzur veren inanılmaz derecede zeki varlıklar olarak hemen tanıdığımı biliyorum. Bu yeni boyuta dair farkındalığım, onların farkındalığından çok daha sınırlı görünüyordu. Ameliyathanede bedenimin dışında fark ettiğim şeylerin çoğu, bir çocuğun, bir yetişkinin güvenilir olup olmadığını değerlendirmesi gibi anlık izlenimler yoluyla gerçekleşti. Melekler güvenilirdi ve bana yardım etmek ve beni rahatlatmak için oradaydılar. Bu yüzden otoritelerini sorgulamadım. Bana mesajları tek tek kelimeler değil, tamamlanmış düşünceler ve duygular şeklinde ileten ışık dalgaları gönderdiler. Meleklerin gözlerinden yayılan ve ruhsal bedenime gönderilen ışık, bilgiye mümkün olan en yüksek geniş bant hızından megabaytlarca hatta terabaytlarca daha hızlı erişmemi sağladı. Melekler yalnızca ruhsal bedenimle etkileşim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda iki beyin cerrahıyla ve onlar aracılığıyla da etkileşim kurabiliyorlardı. Cerrahlar büyük olasılıkla bu etkileşimin farkında değildi. Farkındalığımın, dünyayı anlamamın ve neşeyi deneyimleme yeteneğimin an be an katlanarak arttığını biliyordum. Ruh, bedenime gönderdikleri ışığın aynısını doktorların sırtından, ellerinden ve fiziksel bedenime gönderdiler. Fiziksel bedenim, doktorların beni iyileştiremeyeceği şekillerde anında değişti ve iyileşti. Tekrar yürüyebileceğimi, omurgamdaki kemik parçalarının çıkarılacağını ve gelecekte bir noktada kendimi sağlıklı hissedip tekrar koşabileceğimi biliyordum. Melekler bana doğru döndüler ve bu anın içime işlemesini beklediler. Melekler bedenim üzerinde çalışmaya devam ederken, cerrahların enerjilerinin kanalları olduğunu ve meleklerin enerjisinin iyileşmemin önemli bir parçası olduğunu düşündüm. Belki de cerrahların egoları bunu duymak istemeyecekti ya da meleklerin onlar aracılığıyla çalıştığını bilmekten memnun olacaklardı. Tek bildiğim bu anı canlı bir şekilde hatırlamam gerektiğiydi.
Melekler, gelecekte benim aracılığımla çalışabileceklerinin farkında olmamı istiyorlardı. Melekler üzerimde çalışmaya devam ederken, fiziksel bedenim ışık ve enerjiyle parıldıyordu. Birkaç dakika sonra, makine kalbimin durduğunu işaret etti. Teknik olarak ölü olduğu için artık fiziksel bedenime bakmak istemiyordum. Bu yüzden hastanenin duvarlarından hızla geçtim. Üvey babamın bir otomatın önünde durup bir çikolata aldığını gördüğümde durakladım. Hastanede dolaşıp bekleme odasına elinde bir Snickers çikolatasıyla döndü. Üvey babamı görünce tanıdığım herkesle bir bütünlük hissettim. Tanıdığım insanlarla birlik ve anlayış duygusunu deneyimledikten sonra çocukluğumda büyük babam Clyde'le birkaç dakika geçirdim. Ölen bana yakın tek kişiydi. Fakir bir taşralı olan büyük babam beni elinden gelenin en iyisini yaparak şımartmıştı. Mavi Chevy kamyonetinin arkasına atladım ve bizi yavaşça ışığa doğru sürdü. Ayaklarım parlak, yonca ve çimenlerin arasında yerde sürünüyordu. Daha yeşil ve daha yoğun, yeryüzünde gördüğüm tüm çimenlerden daha ışık doluydu. Büyük babam onu tanıdığım zamankinden daha genç ve sağlıklıydı ve devam etmek isteyip istemediğimi sormak için başını pencereden dışarı uzattı. Evet diye başımı salladım. Kamyon yerden kalktı ve ışığa doğru yöneldi. Bir noktada artık kamyonette değildim ve büyük babam artık benimle değildi. Kelimelerle ifade edemeyeceğim bir aşka çok yakındım. Bu deneyimi defalarca yazmaya çalıştım ama yıkılıyorum ve kelimeleri yazamıyorum. Aşkı özlüyorum, ışığı özlüyorum. İçimin büyük bir kısmı o yerin güvenli ortamından asla ayrılmak istemedi. Orada hiçbir stres hissetmedim ve hayal edebileceğimden daha fazla sevgi duydum. Bu hayattaki en parlak anların bile sağladığından daha fazla neşe ve memnuniyet hissettim ve bedenime geri dönmek istemedim. Bir ruh gülümseyebiliyorsa benim ruhum da gülümserdi. Rahattım ve endişesizdim. Bu deneyime tam ve mutlak bir güven duydum. Işığa daha da derinleştikçe annemin, babamın, büyükannelerimin ve birkaç teyzemin dualarını hissettim. Özellikle bir araba kazasında kızını kaybeden büyük teyzemin duasını hissettim. Annemin kızını kaybettiğinde çektiği acıyı çekmemesi için Tanrı'ya dua ettiğini ve yalvardığını çok net duydum. Bu beni çok etkiledi ve onun tatlı duası yüzünden neredeyse geri dönmek istedim. Işığın bana aktardığı en önemli derslerden biri, tek önemli şeyin sevgi olduğudur. Bu bir hippie sloganı veya Beatles'tan bir alıntı gibi görünse de mesaj daha derinlerime işledi. Her etkileşim sevgiyle bir şekilde bağlanmamışsa anlamsızdır. Sevgi olmadan bir dua anlamsızdır. Sevgi olmadan bir vaaz anlamsızdır. Sevgi olmadan bir din anlamsızdır. Beni sevenlerin duaları, ışığa doğru ilerlememi yavaşlatan bir rüzgar gibiydi. Sevgileri tatlı gelse ve bana dünyadaki hayatımı hatırlatsa da, duaları ışığa daha da derinlere inme arzumu durdurmadı. Her zaman maceracı bir ruh oldum ve bu, yaşadığım en büyük maceraydı. Bedenime döndüğümde, karanlık bir rüzgarın beni sardığını hissettim. Hala her şeyle bir hissediyordum. Özetlemem gerekirse, öğemin ana dersi, Tanrı'nın veya ışığın, insanların başkalarına zarar vermesini istemeyen ve hayatlarımızda neşe ve mutluluk hissetmemizi isteyen sevgi dolu bir güç olduğudur. Sevgi ve nezaket, başkalarına verebileceğimiz en büyük armağandır. Hepimiz o ışığın bir parçasıyız. Ancak korku yüzünden sevmeyi unutuyoruz. Bu dünyada ışık olarak nasıl yürüyeceğimizi unutuyoruz. Çocukken hepimiz Tanrı'ya daha yakınız. Çünkü sevgi bizim için daha doğal. Evcil hayvanlarımız, gökyüzündeki bir kuş, ebeveynlerimizin gözlerinin içine bakmak gibi şeylerle ilgili sevinç duyabiliyoruz. Dünyaya aşığız ve dünya da bize aşık. Çocukken daha rahat nefes alıyorduk ve daha uzun, daha yoğun anlar yaşıyorduk. Bu deneyim ne zaman gerçekleşti? Nisan 1904'te. Deneyim sırasında yaşamınızı tehdit eden bir olay yaşadınız mı? Evet. Bir araba kazasından sonra sırt ameliyatı sırasında masada öldüm. İç kanamalarım vardı ve kan kaybından öldüğümde bedenimin üstünden aşağıya bakıyordum. Ne kadar çok kan olduğunu görebiliyordum. Bu deneyiminizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen keyifliydi. Deneyim beden dışı bir durum içeriyor muydu? Evet, melekler ya da yüce varlıklar gördüm. Hatta babamı otomattan Snickers alırken gördüm. Bu doğrulandı. Deneyim sırasında bilinciniz, günlük bilincinizden farklı mıydı? Çok daha yüksek bir bilinç seviyesindeydim.
Tanıdığım herkesin özünü sezebiliyordum. Meleklerden telepatik bilgi alıyordum. Geçmişi ve geleceği görebiliyordum. Düşüncelerinizin hızı nasıldı? İnanılmaz derecede hızlıydı. Zaman algınızda değişiklik oldu mu? Evet, her şey aynı anda oluyordu. Zamanın anlamı kalmamıştı. Görüşünüz nasıldı? Odanın tepesinden 360 derece görebiliyordum. Duvarlardan geçip tüm şehri ve ötesini görebiliyordum. İşitmeniz nasıldı? Çok daha hassastı. Seslere karşı olağanüstü duyarlıydım. Başka yerlerde olup bitenleri fark edebiliyor muydunuz? Evet, üstelik bu doğrulandı. Bir tünelden geçtiğinizi hatırlıyor musunuz? Evet, bir tünelden geçtim. Deneyim sırasında varlıklar gördünüz mü? Evet, melekleri ve ölmüş büyük babamı gördüm. Parlak bir ışık gördünüz mü? Evet, ilahi bir ışık. Daha önce hiç hissetmediğim kadar sevgi doluydu. Bu dünyadan farklı bir yere gitmiş gibi hissettiniz mi? Evet, mistik ve uhrevi bir alemdi. Çimenler bile çok daha yeşildi. Deneyim sırasında duygularınız nasıldı? Heyecan, mutluluk, sevgi, huzur, sevinç, şaşkınlık hepsi vardı. Evrenle birlik duygusu hissettiniz mi? Evet, kendimi tüm varlıkla birleşmiş hissettim. Bu deneyim size özel bir bilgi kazandırdı mı? Evet, hem kendi amacımı hem de başkalarını çok daha derin bir şekilde anladım. Hayatınız gözünüzün önünden geçti mi? Evet, şefkatli bir şekilde hayatımı gördüm. Daha çok açılmam gerektiğini anladım. Geleceğe dair bir şeyler gördünüz mü? Evet, şu anda ders verdiğim kampüs bana gösterildi. O zamanlar orada değildim. Bir sınıra ya da engelle karşılaştınız mı? Hayır ama geri gönderildim. Deneyiminizden önce dini ya da manevi hayatınıza ne kadar önem veriyordunuz? Benim için önemli değildi. Hangi inanç ortamında büyüdünüz? Evangelik Hristiyan bir evde büyüdüm ama o dine bağlanamadım. Üniversitedeyken agnostiktim. Deneyiminizden sonra dini ya da manevi uygulamalarınızda değişiklik oldu mu? Evet, meditasyon yapıyorum, sevgiye odaklanan spiritüel öğretilere ilgi duyuyorum. Şimdi manevi hayat sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Her gün meditasyon ve dua ediyorum, rehberlerimle bağlantı kuruyorum. Şu anda belli bir dine mensup musunuz? Hayır, daha çok spiritüel bir inancım var. Temeli sevgi, Deneyiminiz o dönemki inançlarınızla uyumlu muydu? tamamen uyuşmuyordu. Çevremde yargı görüyordum ama ışık bana gerçek sevgiyi gösterdi. Deneyim değerlerinizde bir değişime yol açtı mı? Evet, para odaklı olmaktan çıktım. Başkalarının iyi bir hayat yaşamasına yardımcı olmaya yöneldim. Mistisizme dair varlıklar ya da sesler deneyimlediniz mi? Evet, bana dünyaya dönüp öğretmenlik yapmam söylendi. Aslında hukuk okumak istiyordum ama geri gönderildim. Daha önce dünyada yaşamış dini figürlerle karşılaştınız mı? Tanrı'nın varlığı hakkında ne hissettiniz? Deneyim sırasında ışık, Tanrı'nın sevgisini hissettirdi. Tanrı kesinlikle var. Deneyimden önce Tanrı'ya bakış açınız nasıldı? Muhtemelen vardır diyordum. Tanrı'nın kesinlikle var olduğuna inanıyorum. Size özel bir yaşam amacı gösterildi mi? Evet, öğretmenlik yapmam gerektiği söylendi. 20 yıldır İngilizce öğretiyorum. Şimdi kitap yazıyor, iyileştirici topluluklara katılıyorum. Hayatın anlamıyla ilgili ne öğrendiniz? Korku bir gölge gibidir. Işığımızı dünyaya yansıtmalı, doğayla bağ kurmalı ve hayatı sevmeliyiz. Ahirete inanıyor musunuz? Deneyimden önce emin değildim. Şimdi kesinlikle var olduğuna inanıyorum. Deneyimden önce ölümden korkuyor muydunuz? Evet, çok korkuyordum. Ölümden hiç korkmuyorum. Hayatı yaşarken korkularınız değişti mi? Önceden korkuyordum. Şimdi korkmadan yaşıyorum. Hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair ne öğrendiniz? Evet, öğrendiklerimi blog yazılarımda paylaşıyorum. Deneyim sırasında ise aşk hakkında bilgi edindiniz mi? Evet, önemli olan tek şey aşktır sözünü net bir şekilde duydum. Hayatta yanımıza sadece aşk anlarını götürüyoruz. Deneyim sonrası hayatınızda hangi değişimler oldu? Eskiden utangaçtım. Şimdi öğretmeyi ve konuşmayı seviyorum. Daha dışa dönük, daha iyimser ve sezgilerim güçlü. İlişkilerinizde değişiklik oldu mu? Evet, arkadaşlıklarım daha derin, daha çok spiritüel insanlarla. Ama ailemden biraz uzaklaştım. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Bu deneyim hayatımı etkiledi. Paylaşmak istedim. Deneyiminizi kelimelerle ifade etmek zor oldu mu? Evet, bu deneyimi yazmaya başlamam 20 yılımı aldı. Işığın bana emrettiği gibi yıllarca sadece öğretmenlik yaptım. Sadece birkaç yıl önce yazmaya başlamam için yönlendirildim. Yaşadığınız deneyimi
diğer yaşam olaylarına kıyasla ne kadar net hatırlıyorsunuz? Deneyimimi diğer yaşam olaylarından çok daha net hatırlıyorum. Meleklerin, birliğin ve Tanrı'dan gelen mesajın anısı asla silinmiyor. Ameliyat öncesi hastanede yaşadıklarıma göre çok daha canlı. Kazadan sonra daha önce sahip olmadığınız herhangi bir psikik veya sıra dışı yetenek kazandınız mı? Evet, birçok önsezi anı yaşamaya başladım. Ölmüş sevdiklerimle, özellikle babamla iletişim kurabiliyorum. Bazen başkalarının sevdikleriyle de iletişim kurabiliyorum. Bu deneyiminizi başkalarıyla paylaştınız mı? Evet, annemin kilisesi hikayemi beğenmedi çünkü İsa'yı değil, sevgi dolu bir ışığı gördüm. Ama birçok arkadaşıma anlattım. Neredeyse tüm derslerimde paylaştım. Tepkiler çoğunlukla olumlu oldu. Özellikle sevdiklerini kaybedenler rahatladı. Hikayem A&E Biyografi kanalında ve National Geographic'te yayınlandı. Dr. Jan Holden de derslerinde hikayemi kullanıyor. Deneyiminizden önce ölüme yakın deneyimler hakkında bilginiz var mıydı? Emin değilim. Duymuştum ama Raymond Moody veya Daniel Brinkley'nin kitaplarını okumamıştım. Deneyimimden sonra büyük bir ilgiyle okudum. Deneyiminizden hemen sonra bu yaşadığınızın gerçekliği hakkında ne düşünüyordunuz? Deneyim kesinlikle gerçekti. Cerrahıma ne kadar süre ölü olduğumu sordum. Rahatsız oldu ama yaklaşık 2 dakikalığına kaybettiklerini söyledi. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz meleklerle ilgili ayrıntıları yazdım. Şimdi bu deneyimin gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala kesinlikle gerçek olduğuna inanıyorum. Meleklerin insanlar aracılığıyla çalıştığını gördüm. Cerrahım ayrıntıları doğrulasa keşke. O anlar herhangi bir rüyadan veya gerçeklikten çok daha netti. Hayatınızın herhangi bir döneminde bu deneyimin bir kısmını tekrar yaşadınız mı? Evet, şu anda ders verdiğim üniversiteyi NDE sırasında görmüştüm. İşe alındığımda 5. 7. katlardan nehri gördüm ve ÖED'de gördüğüm manzarayla aynıydı. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.